geçtiğimiz Tamam. stüdyo programlarımızda itibar kaybından bahsetmiştik. Ünlüler, siyasetçiler dikkat etmeli demiştiniz. Yine nokta atışı bir tespit ve operasyonlara dikkat çekmiştiniz öngörülerinizde. Şimdi geldiğimiz noktada son günlerde dernekler, işte Haluk Levent vesaire. Şimdi sırada ne var insanların merak ettiği? Ne gökyüzü ne öngörüyor? Kova dolunayının etkilerine baktığımız zaman Kova dolunayı 6 derecede ama etkisi tabii 30 Temmuz'da kendini göstermez. Doğal olarak 25 Temmuz'da etkisini göstermeye başlar. 5-10 Ağustos'a kadar da etkisi irili ufaklı sürer. Kova dolunayı 6 derece, yani Kova'nın ilk derecelerine yakın. Şimdi ben niye bunu çok önemsiyorum? Plüto da şu an oralarda. Yani Plüto transiti şu an tam Kova'nın üstünde. Kovanın ilk dereceleri, yani ilk 5 derecenin içinde. Bu dolunaya biraz plütonik bir dolunay diyebiliriz. Yani biraz çok ilginç bir dolunay. Plüto dediğiniz zaman yer altının ortaya çıkışı, yeraltı dünyası, yer altından gelen riskler, topraktaki riskler, plütonik olaylar, yani saklı gizli olayların açığa çıkması, ortaya çıkması. Bir de burada Bos dediğimiz bir sabit yıldız var. 5,5 civarlarında Kova burcunun tam üzerinde. Yani 5,5-6 derece arasında. Bos dediğimiz sabit yıldız burada bayağı Capricorn'dan da etki alan bir takım yıldız. Sert bir sabit yıldız. Bu sabit yıldız biraz Venüs, biraz da tabii ki Satürn'ün karakteri üzerinde hareket ediyor. Şimdi Bos sabit yıldızı Kova havayı temsil ettiğine göre ve ay sonu tetikleneceğine göre Kova dolunayı biz şöyle bir yorum geliştirebiliriz. Öncelikle Plüto devrede, Plüto Kova'da ve 5 derecelerde 4'e doğru iniyor. Evet, doğal olarak bir dolunay 30 Temmuz üzerinde. Demek ki bir yerden gelen bir riski yine kaşıyabilir. Demin dediğim gibi orta ölçekli bazı fraksiyon depremler getirebilir. Dünya genelinde birçok yerde getirebilir. Ama biz Kova dolunayının en çok tetiklediği açılar genelde biraz güney hatlardan, yani daha büyük iç Ege, güney hatlardan geçtiğini görebiliyoruz. Yani şöyle diyebiliriz buna. Doğu hatları da var ama biz daha çok mesela Türkiye'de birazcık böyle Denizli-Çivril eksenli hatları var. Pamukkale, Sarayköy hatları var. İç Ege'de Manisa'nın o kırık olan kısmı olan Kula kısmında bir geçiş noktası var. Afyon'un Sandıklı, Uşak'ın Banaz gibi bir yerde bir açısı var, bir geçiş açısı var. İç Ege kısmından kıyı Ege'ye doğru giderken. Yine biraz daha yukarıda Soma tarafı, özellikle Akhisar, Soma, Bergama, Simav hatlarında, Balıkesir kırığında, Kütahya kırığında bir hat var. Açı oradan geçiyor açı. Biraz da Burdur, Isparta'dan aşağı doğru inelim. Muğla kıyılarından çok hat geçiyor. Mesela Datça, efendim yine Fethiye açıkları, Datça, Marmaris açıkları, yine Antalya'nın Kaş açıkları, Yunan adaları Kova dolunayında çok sarsılıyor. Yunan adalarında özellikle bazı volkanik hareketlenmeler çok olabiliyor. Mesela geçtiğimiz senelerde Santorini'nin harekete geçtiği döngülerdir zaten buralar. Yani biraz Santorini'nin biraz püskürtme yaptığı döngülerdeydi. Ege'nin her iki yakasında Yunan adalarını da, Girit bölgesini de, Helen yayını da tetikleyen, Kıbrıs'a doğru giden bir hat ekseni burası. Türkiye için saydığınız illeri ne zaman için öngörüyorsunuz? Çünkü Ağustos da çok zorlu geçecek demiştiniz. Bu önümüzdeki süreçte mi? Yani Kova dolunayla bir tetikleyip şöyle düşünürüz. Kova dolunayı ve Aslan güneş tutulmasında buralarda yine bir hareket olabilir olursa. Yani o da orta ölçekli. Çok büyük bir şey beklemiyorum. Orta ölçekli olursa olur ama bazen tabii orta ölçeklilerde 5,5-6,5 arasında maalesef yıkıcı olabiliyor. Dikkat edilmesi gerekiyor ama bazen de 6,4 oluyor. Çok sarsıyor. Çok şükür hiçbir yer kırılmıyor. Sındırgı'da olduğu gibi. Yani biz İç Ege'de bu tarz kırılmalar görüyoruz ve bekliyoruz. Biliyorsunuz benim bir kanadım da coğrafi bilimler insanıyım, coğrafi uzmanıyım, coğrafyacıyım ve detaylı bir şekilde deprem ana bilim dalı üzerinde de çok çalışmalarım var. Zaten mesleğim, öğrencilere de yıllarca öğrettim, bunu anlattım. Ama şimdi o hatları astrolojiyle astronomi olarak birleştirdiğimizde, hani üstteki gelen dolunay açılarını birleştirdiğimizde geçtiği yerlerin enerjilerine, plütonik enerjilerine baktığımızda Kula'da da bir, Manisa Kula'da da bir
eski sönmüş bir volkanik yanardağ kütleleri görebiliyoruz. Şimdi Oo. bir Kapadokya var İç Anadolu'da, bir de Ege'de bir Kapadokya var. Kula Tepeleri, Manisa'nın Kula ilçesi yanık ülke olarak, yani bir volkanik arazi olarak geçer. Şimdi bu hatların henüz tam anlamıyla tam bittiğini düşünmüyorum ben. Yani gelecek jeolojik hareketler ya da jeomorfolojik hareketlerde biz İç Ege'de, Kula'da da bazı hareketlerin sönmüş olsa da bazı hareketlerin yani volkanik hareketlerin görülebileceğini tespit edebiliriz ya da yeni çıkan bir volkanik hareketin gündeme geleceğini söyleyebiliriz. Önce özellikle biz İç Anadolu bölgesinde Hasan Dağı ve çevresinde çok durmuştuk. Zaten orası dönem dönem kendini arada bir sisli, bulutlu, dumanlı şekliyle ufak tefek hissettirebiliyor, çok küçük de olsa. Orası sönmüş bir yanardağ olarak kabul edilse de, ama biz bazen de İç Ege'deki volkanik kütlelere de dikkat edilmesi gerektiğini, mamatik enerjilerin kontrol edilmesi gerektiğini söylüyoruz. Buralar kontrol amaçlı önemli. Şimdi benim orada dikkat etmem gereken bir şey daha var. Uranüs'te İkizler Burcu'nda ilerlemesine devam ediyor biliyorsunuz. Yani ilk derecelerde, ikizlerin ilk derecelerinde ilerliyor. Özellikle Mayıs doğumlu ikizler son derece zorluklar içinde şu an. Aniden beklenmedik şaşırtıcı olaylarla karşılaşıyor. Uranüs ikizlere geçtiği yıllarda Türkiye haritasında 12. evinde çok transit yapıyor. Yani bu da beklenmedik bazı Kuzey Anadolu fay hattının da tetiklenme enerjisini gösterebiliyor. İşte burada yine Amasya ilçeleri, işte Taşova, yine Çorum'un bazı İskilip, Kargı, Kastamonu bazı ilçeleri, Tosya tarafları, Çorum'un Kargı, biraz daha Eldivan, bu özellikle Bolu'ya doğru giden, Seben'e doğru giden hatlar. Yine bu tarafa doğru Sivas kuzeyinden giden bazı hatlar var. Özellikle Erzincan bölgesi, Yedisu bölgesinin de Muş taraflarının da hareketli olabilme ihtimalinin Uranüs ikizler döneminde her zaman kırılmamış noktaların kırılabilme ihtimallerini söyleyebiliriz. Kırılmış yerler bir daha kırılmaz. Onlar 1940 ile 45 arası senin programda anlatmıştım. Onlar kırılmıştı ama orada arada Evet. kırılmayan noktalar da var. O kırılmayan noktalara da dikkat edilmesi gerektiğini söyleyelim. Kova çünkü doğuyu da gösteren bir yön haritasına sahip Türkiye'nin Kova doğusu hocam, dolunayı. burası için Türkiye'nin doğusu için yine orta ölçekte sarsıntılar mı, yoksa çok şiddetli bir deprem öngörüyor musunuz? Ben bu dönem, şimdi Aslan Güneş tutulması riskli olsa da ben büyük bir şiddet bu sene görmüyorum. Hani çok şiddetli bir şey görmüyorum. Ilımlı konuşabilirim. Daha orta ölçekli, daha hafif, daha böyle önlem ve tedbir alınmaya gereken sarsıntılar olabilir. Ama mesela bu Boz sabit yıldızı Kova dolunayında 6 derecede havacılar, havalardan gelen savaşlar, hava savaş tehlikelerini gösterir. Şimdi Boz sabit yıldızı Kova burcunda havayı anlatır, uçak yolculuk ve seyahatleri anlatır ya da savaşlarda pilotları çok anlatır. Uçaktaki hava savaş araçlarını ve hava savaş pilotlarını çok anlatır. Bu dönem bazı mesleki başarılar ya da bazı hava pilotları hava sahalarında çok tehlikeli kazalar ya da bir uçağın, beklenmedik Türbülans. bir helikopterin veya bir türbülans ya da bir uçağın, savaş uçağının bir yere bir bomba atma riski de oluşabilir. Yani önemli enerjileri olabilir. Yani bu iş uçaklara doğru gidebilir. Yani savaş enerjisi uçaklara doğru Kova dolunayında yönelebilir. Boz sabit yıldızı hava kuvvetlerini, hava kuvvetleri pilotlarını, savaş pilotlarını, havacılığı anlatır. Bunu da tekrar burada vurgulayayım. Yani savaş bölgelerinde bazı bombardıman enerjilerinin güçlü olabileceğini söyleyebilirim. Boz sabit yıldızının Kova'daki etkisiyle. Unutmayın, Plüto da patlama demektir. Plüto kimyasal olayları çok tetikler. Kimyevi bombalar, patlayan noktaları. Bu noktada da Dolunay Plüto'yla da bir kavuşum enerjisi yapacak. Havadan gelen tehlikeler ve risklere karşı dikkat edilmesi gerekiyor. Şimdi Kova havayı temsil ederken Aslan da ateşi, yangınları, yani atılan bombalardan sonra çıkan yangınlar, önemli yerlerin isabet etmesi, Aysu. Yani önemli tesislerin vurulması, petrol tesislerinin vurulması. Yani burada umarım nükleer bir santrale denk gelmez ama böyle bir petrol tankeri ya da böyle petrol firması gibi bir yerin ya da bir petrol merkezinin vurulması uzun süreli bir yangınlara da sebep verebilir. Dikkat edilmesi gereken bir dönemdir. Savaş güzel bir şey değil. İnsanlar barış içinde yaşamalı.
bu boz sabit yıldızları çalıştığında insanlar biraz askeri analizlere, askeri hareketlenmelere doğru da yönelebilir. Yine ay sonu, yine Kova dolunayı Türkiye'nin 8. evini neredeyse tetikliyor. Burası finans, Türkiye için de finans, ekonomi, biraz ekonomik konular gündemde olabilir. Finansal iniş çıkışlar görülebilir ekonomik anlamda. Borsalarda veya bir takım dolarla ilgili endekslerde bazı inişli çıkışlı ya da böyle hareketli bir dönem olabilir. Biraz ekonomiye, finansa da bu dönem dikkat edilmesi gerekir. Türk 8. Finans evidir. Biraz da tabii toplu kitle, toplu insanlar, toplu olayları da anlatır. Kova dolunayının böyle bir özelliği de vardır. 8. evi Hocam hemen tetiklediği o için. zaman soru sorayım bununla ilgili. Madem 8. ev Tabii, bu finansı da tabii. temsil ediyor. Değerli metaller ne durumda olur? Altın, gümüş ve kriptoyu da sorayım. Şimdi Yatırım Kova'da bir tavsiyesi değil. dolunay tabii ki yatırım tavsiyesi değil ama hani Kova dolunayı özellikle bir şeyin kapanışını verir. Ben rutin bir şekilde gümüşün artık duragan halde olduğunu düşünüyorum. Şu anlık süreçte, yani Kova dolunayı kısmında. Yani oradaki 10 günlük süreç içinde. Belki Aslan Güneş tutulmasıyla çok hafif altında bir parça kıpırdanmalar olabilir Ağustos'a doğru. Ama yine de savaş çok gündemde. Petrol savaşı bu. Hürmüz Boğazı Savaşı aslında bu olay. Dünyayı etkileyen petrol krizi. Petrol dönemlerindeki savaş riskleri altını çok yükseltmiyor. Yani bu dönem evet savaşlar aslında altını yükseltir ama petrol savaşları altını çok yükseltmiyor. O nedenle biraz daha temkinli olunması gereken, biraz beklenilmesi gereken, uzun vade yatırım yapılması gereken bir dönem. Şu an bence hani riske girilmemesi lazım. Çok büyük yatırımların yapılmaması lazım. 2027'nin ikinci yarısından sonra altının ve gümüşün yükselme ihtimali, özellikle altının yükselme ihtimalinin çok yüksek olacağını söyleyebilirim. Ama şu an bir durgunluk, bir resesyon, bir düşme enerjisi var. Belki işte Ağustos'a doğru hafif bir kıpırdanma, işte 6.200'lerden 7.000'lere doğru hafif bir oynama gösterebilir. Hafif bir yükseliş olabilir ama hafif bir şekilde. Ama çok ciddi bir kazanç şu anlık getireceğini düşünmüyorum. Savaş çünkü petrol Hürmüz Boğazı'nda olduğu için. Eğer savaş o dar boğazda, Hürmüz Boğazı'nda petrol krizli olmasaydı bugün altın bayağı uçmuştu. Yani 15 binleri bulurdu. Ama savaşlarda petrol gibi kimyasal maddeler, kimyasal enerjiler gündeme geldiğinde bu altının da etkileneceğini, kimya olduğundan dolayı altının da o etkiyle düşebileceğini söyleyebilir bize. O nedenle çok randımanlı değil, hafif yükselmeler çok da bir kazanç getireceğini düşünmüyorum. Ama beklemeyi Hocam, tavsiye ediyorum. Ben beklesin insanlar diyorum. yeri gelmişken hemen şunu da soracağım. Savaş çanları Evet. çalabilir dediniz. O zaman yine bir petrolde artış olur mu? Petrol biraz stoklayalım mı? Stokçuluk iyi bir şey değildir bu arada. Bu da tavsiye değildir ama birazcık hani Tabii. petrol artar mı diyorsunuz? Ne olur? Bir de Hürmüz kapanır mı kısa vadede? Yani hedef zaten oradaki Babülmendeb Boğazı, sonradan tabii ki asıl Hürmüz Boğazı, petrolün ana kaynağı orası. Orada birçok Orta Doğu ülkesinin aslında açık pazarı, limanı orada, petrol tankerleri orada, gemi tankerleri orada. İş orada dönüyor. Aslında dünya pazarı orada dönüyor. Şimdi dünya pazarının olduğu yerde bir savaş var. Amerika, İran, dönem dönem İsrail, İran. Bu savaş orada, Orta Doğu'da şu an kıvılcım. Aslında adı konmamış bir 3. Dünya Savaşı bu. Adını illa tarihçiler ileride koyar. Bu da bir yeni dijital bir 3. Dünya Savaşı aslında. Ama hedef yine aslında orada petrol. Yani bir ekonomik çıkar üzerine yapılan bir savaş görünüyor. Yoksa savaşın asıl boyutunda siyasi bir çıkar yok, yani tamamen petrol çıkarı, güç savaşı, nükleer güç endeks savaşı bu. Şimdi böyle durumlarda tabii ki petrolde daralma söz konusu olacaktır. O daralmadan dolayı piyasalar, dünya ekonomik piyasalar etkilenecektir. Ama Aysu, bence bu piyasaların etkilenmesi Kova dolunayında ilk sarsıntıyı verse bile bence Ekim-Kasım'da dünyanın tamamını çok kötü vurabilir. Yani dünyada ciddi bir resesyon yapabilir. En çok bence Ekim ve Kasım aylarına dikkat etmek gerekir. Yani hani bugün yediğin hurmalar yarın gelir seni tırmalar gibi. Bugün bu hurmalar orada yeniyor Hürmüz Boğazı'nda, bu etki, savaş etkisi oluyor. Ama bunun yarın insanları tırmalaması Ekim-Kasım ayını bulabilir. O Ekim-Kasım ayı biraz dikkat edilmesi gereken ciddi bir riskli aylar diyebilirim. Orada Venüs ve Merkür'ün çifte retrosu, Akrep'teki retrosu
dünyayı bayağı etkileyecek gözüküyor. Şimdi görebileceğimiz enerjilerden birisi internet, sosyal medya ve internet üzerinden, yayınlar üzerinden gelen enerjiler. Ay sonuna doğru bazı dünya geneli veya ülkeler bazında Instagram, işte Facebook ya da bazı TikTok, bazı önemli sosyal medya ağlarının yasaklanabilir, kapatılabilir ya da engel ve kısıtlamalar getirilebileceğini, ciddi kısıtlamalar ve engellerle karşılaşılacağını dünya geneli tahmin ediyorum. Bazı ülkeler bunu uygulamaya başladı ama bu Kova dolunayını bekler bu tür şeyler, bu tür hikayeler. Kova dolunayında bu tür enerjilerde sosyal medya yasakları gelebilir. Belli kıstaslar, belli kriterler gelecektir. O kriterlerde uygulanmak, sert bir şekilde uygulanacağını düşünüyorum. Bir önemli açım var. Bu dönem denizlere de çok dikkat edilmesi gerekiyor Aysu. Denizler çok hassas. Denizlerde çok vurgulanması gereken bir olay var ama bu Türkiye'nin için konuşacağım. Bu sadece Türkiye için biraz geçerli. Neden? Türkiye'nin Neptün'ü 20 derece Aslan'da ve Türkiye'nin de güneş tutulması, yani dünyadaki güneş tutulması da 20 derece Aslan'da. Türkiye'nin Neptün'ünün denizler ve suların üstünde. Türkiye'nin kıyılarına şu yakın dönemde, ben yine senin programda uyarmıştım ama yine şimdi bir kez daha burada uyarayım, programı yayınlayacaksın kısa sürede. Denizler çok tehlikeli bu dönem. Neptün'ün üzerinden gelen, bakın bunu şaka söyle, sıcaklarda hepimiz denize giriyoruz. Belki denizlerden hepimiz yararlanıyoruz ama denizler bu dönem gerçekten riskli arkadaşlar. Çok iyi yüzme bilmeyenlerin dalgalı havalarda denize girmemesi, tekne turlarına katılmaması, deniz ve gemi yolculuklarını yapmamalarını tavsiye ediyorum dalgalı havalarda. Çünkü Türkiye kıyılarında birdenbire belirlenen, ben bunu bekliyordum ve gerçekten gerçekleşti. Yani gökyüzü ve astroloji gerçekten bizi hiç yanıltmıyor. Çok şaşırıyorum da. Yani hep nokta atışı getiriyor ve nokta atışlı çıkıyor. Türkiye'nin kıyılarında rip akıntısı çok fazla şu an. Hiç olmayacak yerlerde, mesela Ege'nin koylarında bile rip akıntısı başladı. Kuşadası'nda neredeyse 4-5 kişi belli bir hafta sonu 4-5 kişi boğulmaya başladı ki Ege Denizi kıyıları aslında sığ denizlerdir. Buralarda çok rip akıntılar olmaz. Ama bir Karadeniz, Şile, Karadeniz kıyılarında çok fazla rip akıntısı olur ve boğulma vakaları çok görülür. Ama özellikle ben bunu Instagram sayfama ve uyarı sayfalarıma ve danışanlarıma çok fazla vurguluyorum. Denizlere bu sene girerken Akdeniz, Ege, Marmara hiç fark etmiyor. Karadeniz rip akıntısına dikkat etmeleri. Bakın burada bedava can pazarı olur suyun içinde. Bir anda kıyıya doğru yüzmeye çalışırken rip akıntısı seni daha çok açığa doğru sürükler. Rip akıntısının olduğu yerlerde yana doğru yüzerek kıyıya ulaşmak, stres yapmamak, panik yapmamak, bu akıntıya yakalanınca hani heyecanla kıyıya doğru yüzmemeye çalışsınlar. Daha farklı bir yan koridor denesinler yüzme şeklinde. Denizlerde tabii çok dikkat. Denizlere sıcaklar arttı. Herkes denizlere giriyor. Dalgalı havalarda lütfen denizlere girmeyelim. Hatta yasaklansın. Bir de tabii denizlerde ufak tefek, çok iri boyutlarda olmasa da köpek balıklarını da görebiliyoruz. Çünkü bazı okyanus kıyılarında yem ve yiyecek arayacak köpek balıklarının da sığ denizlere doğru yöneldiklerini, özellikle Neptün'ün üzerinde bir güneş tutulması yaşayacak Türkiye'nin deniz kıyılarında özellikle dalgalı havalara, rip akıntılarına boğulmaları ve özellikle tabii ki köpek balıklarına dikkat etmeleri gerekiyor. Yani denizler tabii tehlikeli değil. Dikkat ettiğiniz sürece çok güzel yüzün, eğlenin, tadını çıkartın, serinleyin ama dikkat istenen yerde de dikkat edin. Yani biz burada sadece tatlı bir uyarı yapıyoruz. O tatlı uyarıya uymanızı talep ediyoruz. Çünkü gelen bazı sonuçlar çok üzücü oluyor bu kadar uyarılarımıza rağmen. Buna rağmen tabii bazı gemi yolculuklarında yıl boyunca Neptün üzerindeki güneş tutulmasında gemi kazaları, deniz yolcularının da dikkat etmesi gerekiyor bu süreç içerisinde. Ben önemli uyarılarımı yaz dönemi denizler uyarımı da yaptım. Ama tabii burada güzel enerjiler gelecek durumlar da var. Bu yaz bu tutulmalar, özellikle bu yeni ay ve dolunay döngüleri Temmuz'dan sonra, Temmuz eskileri gündeme getirir. Ama öncü burçlar daha çok burada retro etkisini yaşarken geçmişte bir yüzleşirler. Yengeç, Oğlak, özellikle Koç ve Teraziler geçmişle çok yüzleşirler. Geçmişin hesabını, rövanşını almaya çalışırlar ve alırlar. Geçmiş aşklar ve güzel ilişkiler de gündeme gelebilir burada. Retro dönemi olduğu unutulmaması gerekir bu arada. Tabii bu dönem evlenenler de var. Evlenenler iletişim gezegeni retro oluyor. Evlenenler evlenebilir. Orada Merkür retrolarında biz sadece elektrik, elektronik,
iletişim konularına dikkat edilmesi, tartışmalardan uzak kalınması ve eskilerin çok kaşınmaması, eski konuların çok gündeme gelmemesini talep ediyoruz. Normalde Venüs geri gitmediği için evlilikler yapılabilir. Venüs geri giderse evlilik yapılması risklidir. Bu nedenle ikili ilişkileri tetikleyen çok ciddi bir durum yok. Hatta Venüs şu an Başak Burcu'na geçti. Sen de bir Başaksın Aysu. Başak burçları için de güzel bir dönem başladı. Ay, Ama şu günlerde inşallah. bir evet, bugünlerde bir Venüs karesi var. Ona da dikkat etmekte fayda var. Ama kesinlikle şunu da söyleyelim. Başak'ta Venüs güzel enerjiler getirir, güzel üretkenlik getirir, güzel sevgiler getirir. Hangi Değişkenler için burçları güzel bir dönem. özellikle hocam bu güzellikler getirecek? Hangi burçlar Temmuz ayını iyiye çevirebilir, iyiye kullansın? Venüs Başak'ta olacağı için balık ve başaklar iyi yönde kullanabilirler. Venüs'ten çok güzel nemalanabilirler. Venüs'ün enerjilerinden. Venüs sevgi getirir, ikili ilişkiler getirir, estetik getirir, güzellik getirir. Güzel paranın gücünü, Venüs para demektir, paranın gücünü getirir. Yani demek ki Başak ve balıklar özellikle değişken gruplar güzel enerjiler Venüs'ten alabilir. Ama biz daha çok toprak gruplarının şanslı olduğunu, yani Başak, Oğlak ve Boğa'nın bu dönem biraz daha Venüs'ten olumlu etkileneceğini ve şanslı olacağını söyleyebiliriz Venüsyen açılardan. Onun dışında tabii ki öncüler bir retro süreci yaşıyor. Yengeç aksıyla beraber tüm öncü gruplar, onların dikkatli olması ve geçmişle yüzleşmelerini 25 Temmuz'a kadar tamamlamalarını talep ediyoruz. Diğer burçlarda da zaten sabit burçlarda tutulmaları hazırlanıyorlar. Aslan Kova aksları. Onlarda da önemli bitişler, önemli sonlanmalar, önemli başlangıçlar gündeme oturacak. Hayırlı olsun diyelim. Herkes kendine güzel bir enerjiyle, sağlıklı, huzurlu, ruhsal sağlığı yerinde, aklı başında bir döngüyle karşılasınlar. Çok sıkışırlarsa, bakın biz yaz dönemi biraz daha rahatız. Çok yine yoğunuz ama daha rahatız kışa göre. Hani biraz daha esnek bir dönem. Bizlerden danışmanlık alsınlar. Kapılarını açalım, yardımcı olalım. Haritaları ne söylüyorsa onlara yol gösterelim. E, Yani onun için de bu tavsiyeden ya da iyi bir danışmanlıklardan yararlansınlar. Yani başka da tavsiye edebileceğim bir alan yok. Çünkü bu insanın Evet. tadını çıkartması gereken bir dönemde diyebilirim. Yani her ne Bir kadar de bir gökyüzü sürü bazı işte zorlukları güneşi verse. var, Evet, o su buyurun. var, bu su var, kaç derecede olduğu var. Şimdi biz böyle genelleme Tabii hani ki. şu falan diyoruz ama Tabii ki. herkesin haritasına göre de mesela benim etkilendiğim Başak gibi başka bir Başak etkilenmeyebilir falan. Değil mi? Tabii. Ama mesela tabii ki mutlaka, ama tabii ki mesela sizin Satürn'ünüz vardır orada ya da Plüton'unuz vardır. Venüs oraya temas ettiğinde daha farklı bir enerji verir. Daha bir negatife çalan enerji getirebilir ya da zorlukla mücadeleci bir enerji getirir. Ama bir de Jüpiter'iniz varsa çok güzel, ballı bir dönem getirir. Mesela çok olumlu enerji de getirebilir. Şimdi tabii o haritadan haritaya kesinlikle değişir ama hani son olarak toparlarsak, tutulmaları herkes haritalarında iyi bilsin. 20 derece Aslan'da, Aslan hangi evinizde, 20 dereceye yakın gezegenleriniz nerede? Aslan türbülansına artık girmeye başlıyoruz. Aslan güneş tutulması Ağustos'un 12'sinde ama etkisi yavaş yavaş artık kendini gösterecek bu yaz dönemi içinde. Denizlere, sulara, sıvılara dikkat edeceğiz. Buzlara dikkat edeceğiz. Örneğin bardağınıza attığınız, bakın buz, buza dikkat edin. O buz mikroplu sularda dondurulmuş olabilir ve buzu Aman attığınız zaman suyunuza, buz çözüldüğünde o buzun bütün mikropları suya karışabilir ve çok tehlikeli hastalıklar, bakteriler ve ölümcül sonuçlara gidebiliyor. Dikkat edilmesi lazım. Yani bir buz deyip serinleyeceğim diye geçmeyin. O buzun getireceği negatif enerjiler çok ciddi boyutta olabilir. O yüzden hani neydiği belirsiz olan buzları bardaklarınıza, kafelerde, özellikle kahve kafelerinde, kahve üreten kafelerde o lattelerin, soğuk kahvelerin içine aman o buzları dikkat. attırmayın. Evet, dikkat O, edin yani, kesinlikle. hocam kısa çok soru var ama böyle son dakikalara girerken onları da cevaplamanızı isteyeceğim. Yengeçler ve akrepler chat'i şu anda yıkıyor. Onlar da ufak bir yorum bekliyor. Yengeçler ve akrepler. Şimdi akrepleri çok tetikleyen bir döngü yok şu an. Akrepler şu an hayatın tadını çıkarsınlar bence. Yengeçten bir üçgen açı alıyorlar. Burada bir sıkıntı yaşamıyorlar. Yengeçler evet biraz şu an zor bir dönemdeler. Evet, çünkü retro yengeçin üstünde. Geçmişle, eskilerle, yarım kalan konular ve hikayelerle yüzleşiyor yengeçler. Yeni ay yengeçte tabii ki biraz önce söyledim. Kastor sabit yıldızı çok önemli. Yengeçlerle bir takım, yengeçler saklı gizli olayları çok severler. Böyle bazen manevralar yapmayı severler. Ama Kastor onların her şeyini ortaya çıkartır. Bu dönem
dürüst bir yengeçse hiç başı ağrımaz ama sıkıntılı bir yengeçse her şeyi ifşa olabilir, ortaya çıkabilir, deşifre olabilirler, yakalanabilirler. O nedenle yengeçlerin çok daha dikkat etmesi gerekir bu 25 Temmuz'a kadar olan süreçte. Ama akrepler buradan çok pozitif bir enerji alıyorlar. Yani Oh. akrebin şu an gökyüzü açıları çok negatif değil. Akrepler Ekim ve Kasım aylarına dikkat etsinler. Bu aylarda, yaz aylarında gayet iyiler. Son derece olumlu durumdalar. Akrepler bir şeyleri bitiriyorlar, tamamlıyorlar. Bir şeyleri sonlandırıyorlar. Yeni bir döngüyü açacaklar. Akrepler aslında gelecek sene çok çıkış yapacaklar. Bu senenin ikinci yarısından sonra da yavaş yavaş bu Ekim-Kasım tehlikeli retroyu atlattıktan sonra çok daha güzel çıkışlar yakalayacaklar diyebilirim akrepler için. Kovalar? Kova zaten dolunayın etkisini görecek ay sonu. Onlar için bazı bitişler, sonlanmalar, keskin kararlar, vedalar, elvedalar gelecek. Özellikle Plüto da Kova'da. Kovalar artık büyük bir dönüşümün içine girdi. Uzun vadede düşünsünler. Dönüştürücü Plüto onları dönüştürüyor. Kovalar eski kova olmayacaklar. Yani eski huylarını, eski yaşamlarını, eski tarzlarını devam ettirmeyecekler. Bu dönüşüm, plütonik dönüşüm bitince kovalar bambaşka insanlar, değişik insanlar olacaklar. Zaten en çok da Uranüs'ün bu kalemun yönü kovada etkilidir. Kovaların değişmesi de şu döngüyü de değiştirmesi gerekir zaten. Plüto'da yaklaşık uzun yıllar içinde kovaları tek tek önce şimdi Ocak kovalarını sonra da Şubat kovalarını ciddi manada dönüştürerek iyi bir çizgiye getirmeye çalışıyor. Ama her dönüşüm biliyorsunuz sarsıcıdır. Onların biraz ruhsal anlamda da bedensel anlamda da değişim ve dönüşümlere gireceğini söyleyebilirim. Zaten o döngünün içinde olduğunu söyleyebilirim. Hocam şimdi Türkiye faili meçhullerin üzerine gidiyor. Biz de bazı dosyalarda cinayet olaylarında iddianameler bekliyoruz. Güllü'nün iddianamesini de benim izleyicilerim takip ettiği için merak ediyorlar haliyle. Acaba gün yüzüne çıkmamış iddianameler, mahkemeler ne zaman sonuçlanır? Adli tatil de yaklaştı. Temmuz'a yetişim ne olacak? Ne zaman çıkar iddianameler, yeni bilgiler? Yani şu an bu retrolarda böyle keskin şeyler beklemeyin. Bunlar hep bir araştırma, inceleme veya bir geri hareketler içindedir. Geri belgeler, geri evraklar, geriye dönük şeyler hep inceleme altına alınır. Retro çok bazı şeyleri ortaya çıkartmaz ama Kova dolunayı sert etkilere sahiptir. Kova dolunayında bazı 30 Temmuz'a yakın ve sonrasında bazı Aslan Güneş tutulmasıyla bazı önemli enerjiler ortaya çıkar. Ama Aysu, eğer beklediğin çok iyi ve köklü konular, köklü mevzular, köklü hukuksal beklentiler varsa aslında hepsi Ekim ve Kasım'da tek tek ortaya çıkacaktır. En çok sarsıcı aylar, hep bunu söylüyorum, o bir ekoldür Ekim ve Kasım. Ekim ve Kasım dünyayı çok sarsacak. Bu dönem beklediğin işte olaylar çok daha fazla gündemde olur. Zaten Türkiye'de de bildiğim kadarıyla adli tatil Ekim ayında başlıyordu. Adli tatil bitiyor, Ekim ayında uygulama başlıyor. Evet, şu anda yakın zamanda başlayacak, Temmuz'un sonlarına doğru. Onun için sordum, Evet. yetişir mi diye. Ama bir de Türkiye'de gelecek yıl yeni anayasa yapılacağı konuşuluyordu. Yeni anayasayla ilgili herhangi bir adım atılır mı? Şimdi Türkiye'nin haritasında Ayşe, bazı şeyler gökyüzüne göre olması gerekiyor ama bazen de bazı durumlar, blokajlar, gecikmeye sebep oluyor. Türkiye'de bazı konular olması gerekiyordu. Yeni anayasa çıkması gerekiyordu ve taslaklanması gerekiyordu. Evet, bu konuda Türkiye biraz gecikti. Biraz blokajlara uğradı. Ama yani bence bir sene içinde yeni anayasa, bazı anayasanın maddeleri yeni anayasa şeklinde ortaya çıkabilir. Meclisten de gerekli etkiyi sağlayabilir diye düşünüyorum. Peki hocam, salgın veya küresel sağlık krizi potansiyeli görüyor musunuz herhangi böyle önümüzdeki süreçte veya yazın? Ne krizi? Ekonomik anlamda. Salgın. Küresel salgın. Yani zaten şu an her tür ufak tefek salgınlar var. Öyle büyük bir kapanma olayı asla yok. Öyle bir salgın enerjisi görmüyorum. Ufak tefek tabii ki bölge lokal, çok lokal, küçük. Denizlerden geçebilir. İşte yiyecek içeceklerinden geçebilir. Bazı konularda böyle biraz bakterisel enerjiler havuzlardan geçebilir. Dedim ya, bu sene sulardan dikkat edin. Havuzlara da uyaralım. Havuzlara dikkat etsinler, denizler gibi. Yani böyle ufak tefek salgın, bakterisel olaylar buzlardan, sulardan geçebilir ama böyle büyük çapta bir salgın görmüyorum. Gökyüzü zaten onu bize Aselleus sabit yıldızıyla bildiriyor. 2029-30'a kadar biz büyük bir salgın görmüyoruz dünya geneli. Ufak tefek lokal her zaman
olması gereken domuz gribi tarzında enerjiler olabilir. Ama şimdi etkiler biraz Aysu sudan gelir. Su Sudan. kimyasının içindeki bakterilerden gelir. İşte çeşmeden akan suyun bile kontrol edilmesi gerekir bu dönem. Hani sulardaki ölçümler yapılması lazım. Barajlardaki sular ölçülmesi lazım. Denizler, havuzlar, göletler ölçülmesi lazım. Yani ben suların tekrar veya su firmalarının tekrar bir gözden geçirilmesi gerektiğini söyleyebilirim bu döngü içerisinde. Hocam bitirmeden terazi ve yaylar yerinde duramıyor. Onlar için de böyle birer cümle alabilir miyim? Tabii Türkiye böyle burçlara çok meraklı. Peki onu da söyleyelim. Yani biz çok burç üzerinden gitmiyoruz. Biliyorsun ben biraz bilim adamıyım, bilim insanıyım. O Evet. yüzden gidiyorum. Ama söylüyorsunuz madem sizi kırmayalım onu da aktaralım. Burçlar üzerinden madem teraziler ve yaylarım diyor. Teraziler Ekim-Kasım'a kadar iyiler. Ekim-Kasım aylarında biraz akrepteki retrolar oraya da sıçrayacağı için onlar da biraz etkilenecekler. Şu an toparlanıyor. Teraziler gayet iyi bir döngüde. Terazileri sarsan bir şey yok. Sadece şöyle bir durum var. Koç'taki Satürn 15 derecelere kadar çıkmayı başarıyor ve sonradan retro yapacak. Koç'taki Satürn karşıt evdeki teraziyi de sadece uzaktan karşıt evden bloke ediyor. Yani bazı şeyleri gecikebilir, blokaja uğrayabilir, olması gereken bir projesi olmayabilir. Teraziler bazı hayal kırıklıkları Satürn, karşıt evden Satürn yaşayacağı için bazı hayal kırıklıkları yaşayabilirler. Ama tabii hangi teraziler? İlk 15 dereceyi tetikleyen teraziler diyebilirim. Yine bu doğum haritalarına baktığımız zaman gözüküyor. Bunun dışında hani çok büyük bir olay yok. Sadece karşıt evden bir blokaj alıyorlar. Satürn blokajı alıyorlar. Yaylarda çok ciddi bir sıkıntı yok. Sadece Uranüs ikizlerin ilk 5 derecesinde transit yapıyor şu an. 5-6 dereceleri kadar görüp retroya geçecek. Uranüs'ün yayın da ilk Kasım ayı doğumları, yani 21 Kasım'dan sonraki dönemindeki yaylar biraz Uranüs'ü karşıt evlerinden ani beklenmedik şaşırtıcı olayları karşılayabilirler. Ama biraz Kasım yayları bundan etkilenir. Aralık yaylarını şu an risk, hani tehlikeye ya da ani beklenmedik şok edecek haberler söz konusu değil. Yani yaylar gayet iyi bir dönemden geçiyor diyebilirim. Çok ciddi bir problemleri yok. Aralığa kadar da o sıkıntısız döngüleri devam eder. Ama Aralık ayında yaylar için bazı yeni kararlar, yıl sonundan sonra güzel enerjiler gündeme gelebilir. Evet, sizin için de güzel mesajlar geliyor hocam. Astrologların çoğunu takip ediyorum. En net ve doğru bilgileri Sinan Hoca veriyor. İlmi çok kuvvetli ve etik ilkelere bağlı. Kendisine çok teşekkür ederiz. İyi ki var demiş Ruhsar Teşekkür Hanım. ediyoruz. Etiğe dikkat ediyoruz. Ama her meslekte, her insana da saygı ve sevgi duyuyoruz. Biz kimseyi eleştirmiyoruz. Biz dışarıdan bir insanız. Dışarıda olduğumuz için içerideki insanları, Türkiye içindeki insanları yıpratmayalım. Onlar da kendi içinde illaki başarılılardır. Onlara da sevgilerimizi, selamlarımızı iletelim. Ben her zaman sevgiden ve birlikten yanayım. Dışarıdan bir astrolog da olsam, dünya geneline de hitap etsem, insanları her zaman sevgiyi, meslektaşlarıma da sevgiyi vermeyi ve onları da desteklemeyi severim. Özellikle genç astrologları çok destekliyorum. Onlara sevgiyle onu aşılıyorum. Hani birbirinizi sevin, meslektaşlarınız birbirinizi rakip olarak görmesin. Her zaman sevgi enerjisi saygınlığınızı her zaman korur. Kalitenizi arttırır ve etik kurallara da dikkat ettiğiniz sürece o saygınlığınız devam eder. Ben de kendimce bu ilimi iyi bir ekiple, biz düzenli bir bilimsel ekiple çalışıyoruz. Benim iyi bir ekibim var. Kendi yetiştirdiğim 2 asistanım, 6 fizik mühendisi kadrom ve gök bilimini inceleyen güzel bir ekiple çalışıyorum. Ben tek başıma değil, hep böyle bir grupla çalışmayı seven biriyim ve insanların elinden tutmayı seven biriyim. Etik olarak hani hep ben kazanmayayım, herkes kazansın diyen biriyim. O yüzden inancımız da tam olduğu için Allah da iyi insanlara destek oluyor diyebilirim. Yani sevgimizi herkesle paylaşıyoruz, ekmeğimizi herkesle paylaşıyoruz. Bunu da söyleyerek kapatalım. Evet, çok Kesinlikle. teşekkür ederim hocam. Değer kattınız. İyi ki katıldınız. Özlemiştik sizi. Estağfurullah. Kanalımdakiler de özlemişti. Sağ olun. Yine ben programdan Sağ olun. kesitleri sonrasında paylaşacağım. Teşekkür ediyorum katıldığınız için diyorum ve sizi uğurluyorum. Sağ olun. Bizdense biz teşekkür ediyoruz. Sevgilerimizi Türkiye'ye, güzellikleri sunuyoruz her zaman.